unuttuğumuz, unutmaya yüz tuttuğumuz değerlerin hatırlanma çabasının, bağ kurmanın, dayanışmanın, yani içinden hayatın geçtiği bir film olarak özetlemek mümkün. Bir konu hakkında bakış açım bile değişmiş olabilir bazı sohbetlerimizde. Sanırım en çok bu etkiledi. Ne kadar hassas, ne kadar tartarak konuşuyor, Evet. güzel. Bu bizim için çok etkileyiciydi. Çok mahcup oldum şu an. Mahcup etmek istiyoruz seni biraz. Bir tek kurtuluşunuz var, kamyonu bulacaksınız. Hikaye böyle Evet, yolculuk öyle. hikayesine dönüşüyor. Normal hayatımda da ukulele çalıyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dedim bu benim galiba falan. Başka çareleri yoktu. O kadar kötü fizik, kimya, matematik fen derslerim o kadar felaket ki. Sen nerede bir yerde tutulacaksan biz oradayız dediler. Gerçekten iştahı olan insanların dedi, hayata iştahı vardır. O yüzden seninki de öyle görünüyor dedi. Oyunculuğuna da bu yansımış dedi. Farkında olmadan, çünkü kadınlarda da hep yeni istiyor. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevdiğim 3 konuğum var. Biriyle yeni tanıştım. Oldukça genç bir yetenek. Birazdan sizi de tanıştıracağım. Evet, Kayıp Kamyonu konuşacağız bugün. Hem büyüklerin hem küçüklerin, tüm aile bireylerinin birlikte izleyebilecekleri ve duygudan duyguya da geçebilecekleri bir film olduğunu düşünüyorum. Bakalım aktörleri filmi nasıl anlatacak? Evet, yanımızda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler ve Ülkü Hilal Çiftçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hayırlı olsun filminiz. Teşekkür ederiz. Tarif etmeye çalıştım ama ifadelerim doğru mu? Ne dersiniz? Yani 7'den 70'ye herkesin, tüm ailenin birlikte izleyebileceği bir film dedim. Evet, yani öyle de diyebiliriz. Ama bir şeyi sinema için hatırlatmak gerekir. Onu bir cümleye sığdıramadığımız için koca filmi çekiyoruz ya aslında. Onun Evet, için nafile bir evet. çaba bizimki. Aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu hikayeyi anlattık. Biraz nafile olacak ama kuşak çatışmasının içinden geçtiği, insanların özlemlerinin, travmalarını iyileştirme çabalarının, unuttuğumuz, unutmaya yüz tuttuğumuz değerlerin hatırlanma çabasının, bağ kurmanın, dayanışmanın, yani içinden hayatın geçtiği bir film olarak özetlemek mümkün. Evet. Bülent Bey, siz burada dede rolündesiniz. Hilal'in canlandırdığı karakterin dedesi. Evet, Evet. aslında kuşak çatışmasının tam ortasındasınız. Sizin için film ne ifade etti? Neticede bu yolculuk sırasında bu kuşak çatışmasını film nasıl aktardı? Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Keyifli de geçti süreç. Yetkin de dediği gibi bir sürü şeyi içinde barındırıyor film. Bir vizyon filmi olarak. Dolayısıyla iyi bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. O yolculuğa şimdi seyirciler de katılacaktır. Umarım hoş geçer. Bir sürü şeyi içinde barındırıyor, topluyor. Z kuşağı deyince şimdi Z kuşağı diyoruz. Evet. İşte bizim de öyle kuşak farkı yaşadığımız zamanlar oldu. Bu olmaya da devam edecek. Evet. Bu böyle bir şey. Sonuçta yetişemiyoruz tabii. Yani şimdi benim de kızım var. Onun da bu filmde küçük bir rolü var adanın. Tabii ki yani telefonu veriyorum eline hemen. Hallet şu işi diye. o devam edecek. O da belki hayatın güzel tarafları yine. Bazen sıkılsak da yetişemiyoruz diye. Evet. Çok da böyle koşturmanın anlamı yok yetişeceğiz diye. O Gençler de varsın. onun için var zaten. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Dediğim gibi güzel bir torun oldu. Teşekkür ederim. 15 yaşındasın. Evet. Ve daha çok küçüksün. Çok da güzel bir filmin içerisindesin. Bülent Bey ve Yetkin Bey gibi çok önemli doğayan isimlerle birlikte rol alıyorsun. Senin için nasıldı? Sen nasıl tarif edersin filmin içinde olmayı? Yani zaten ben filmin senaryosunu ilk okuduğumda beni en çok heyecanlandıran kısımlardan biri de birlikte rol alacağım kişilerin Bülent abi ve Yetkin abi olacağını öğrenmiş olmamdı. Çünkü bunu duyduktan sonra zaten onlardan ne kadar çok şey öğreneceğim ve birlikte ne kadar güzel sohbetler paylaşabileceğimizi düşündüm. Bu yüzden beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri de buydu. Düşündüğüm gibi filmimizi çekerken set esnasında da kamera arkasında da çok güzel sohbetler ettik. Hep birlikte çok güzel şeyler paylaştık. Çok eğlenceli geçti. Beni en çok heyecanlandıran ve mutlu hissettiren buydu aslında. Sen sonunda çekimler bittikten sonra
en çok yanına ne kar kaldığını düşünüyorsun? Yani en çok kendini hangi açıdan ve oyunculuk anlamında çok beslediğini düşünüyorum bir kere. Çok iyi bir okul olduğunu düşünüyorum Evet. filmin. Onun dışında ne eklersin? Zaten sette filmimiz çekilirken sanki böyle rol arkadaşı veya iş arkadaşı gibi değil de sanki abi arkadaş, abi kardeş gibi bir ilişkimiz vardı. Gerek Yetkin abi ve Bülent abiyle olsun. Gözde ablayla da böyle tam bir abla kardeş ilişkimiz olmuştu. Dediğim gibi çok güzel sohbetler ettik, çok eğlendik. Bu yüzden onların bana sohbetler esnasında bile kattığı o kadar çok şey oldu ki onlardan yeni şeyler öğrendim. Belki de hayatıma etki edecek çok fazla şey kattılar bana. Atıyorum bir konu hakkında bakış açım bile değişmiş olabilir bazı sohbetlerimizde. Sanırım en çok bu etkiledi. Ne kadar hassas, ne kadar tartarak konuşuyor Evet. güzel. duygularıyla. Hayır bir de şimdi tabii o kendi açısından bakıyor. Bu bir alışveriş aslında. Gerçekten Ülkü Hilal bambaşka bir yansıması var. Çok etkiliyor. Ben de ondan birçok şeyi hatırlattığı için teşekkür ediyorum ona. Estağfurullah. Ben teşekkür Tabii ki ederim. çünkü ben işte hasbelkader genç arkadaşlarım var. İşte onlarla buluşmaya gidiyorum. Derse değil de buluşmaya diye tarif ediyorum. Onlar genç meslektaşım onlar artık benim çünkü. Onlara da söylüyorum yani ben sizin şu masumiyetinizi bir kısmı cebinizde böyle tutsanız, onu hiç kaçırmasanız öyle bir küçük kuş gibi bir yerinizde tutsanız çünkü o lazım olacak size. Ülküdeki o duruluk, o masumiyet hepimizin böyle evet bir yerinde taşıması gereken bir duyguymuş gibi gelir bana hep. Örnek aldığın oyuncular var mı falan diye sorarlar. İlla ki büyükleri kastederler. Gerek yok işte. Ben hep öyle derdim. Karşıma da çıktı. Ya. Ülkü Hilal'den gerçekten ilham aldığımız çok yer oldu. Çok an oldu. O bir kere bizim işimiz samimiyeti, Bülent'in hep söylediği yalansızlığı gerektiriyor. O profilde bir insan, işte ailesi sağ olsun, kendi duyarlılığı sağ olsun. Oyuncu olarak da bu bir cevher olarak görünür oluyor, ışıldıyor hemen. Bu bizim için çok etkileyiciydi. Çok mahcup oldum şu an. Mahcup etmek istiyoruz seni biraz. Ne güzel bir alışveriş ama gerçekten hani ben senin adına çok duygulandım Evet. Hilal. Ne güzel. 15 yaşında daha bunları duymak çok güzel bir şey bence. Hani buradan da aslında geleceğin ne kadar parlak olduğunu görüyoruz. Çok Tüm teşekkür bu ederim. önerileri, nasihatleri de dinledikten sonra ki öyle de bir yapım var, öyle görünüyor. Dolayısıyla önün çok açık bence. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür ederim. Fragmandan izlediğim kadarıyla görüntüler de çok güzel. Hani iyi resimler seçilmiş. Ege'de İznik. İznik civarında İznik çektik. civarında. Evet. Zeytinliklerimiz var. Ege'yi hemen çağrıştırıyor. Ambiyans onu çağrıştırıyor. Bir yol hikayesi olduğu için de aslında hani bir yere ait bir film de değil Evet. tek başına. güzel. Biz bir yola çıktık. Yani karakterler bir yola çıkıyor. Her yerden geçiyorlar. Ama dediğiniz ambiyansı ben de hissediyorum. O sıcaklık var. Evet, bir filmde Ege de. sıcaklığı. Evet, Zeytin ağaçlarının etkisi belki Evet, dediğiniz evet gibi. olabilir. Fehmi'nin biraz ağzı var o Balkanlardan getirdiği. Ege'nin bir fragmanda görünen bir işte zeybeği var. Belki Bir öyle. dans var düğün sahnesiyle, nişan sahnesiyle ilgili. Oradan izlenimler de var. Bu coğrafyanın işte ne kadar güzel bir mozaik olduğunu Evet. anlatan da bir tarafı var filmin. Dolayısıyla bu geri dönüş onu anlattı bize. Sıcak geliyor çünkü direkt o tüm o detaylarla birlikte. Biraz konuyu açarsak aslında bir kuşak çatışması dedik ve orada kaldık ama kuşak çatışması dediğiniz gibi aslında hani insanlığın ilk çağlarından beri hani mağara resimlerine baktığımızda bile gördüğümüz bir detay devam ediyor. Burada aslında torunuyla birlikte o yolculuk esnasında farklı şeylerle yüzleşen bir dede torun hikayesi ve onun arkadaşının hikayesi Evet, Evet. var ve bir yolculuk esnasında geçiyor bu. Evet. tabii. Ama hikayenin başlangıcında Bülent anlatsın bence. Hikaye Vasıf'ın başına gelenlerle başlıyor. Evet. Talihsiz bir kaza sonucu kızını ve damadını kaybedip torunuyla yaşamaya başlayan emekli zabıta memurunun hikayesi.
Onu tabii ki sıkıntıları var, büyük sıkıntıları var. Torununa yetişebiliyor mu, yetişemiyor mu? Bakıyor yetişemiyor, beceremediğini düşünüyor. Onu ötelemeye çalışıyor bir yandan fakat bir haber geliyor. Bunlar yetmiyormuş gibi. Vergi borcu çıkıyor. Hiç bilmediği fakat ona miras kalan bir kamyonu hiç görmediği neredeyse miras kalan kamyonun satmış zamanında fakat sattığı kişiye üstüne devretmemiş. Kendi üstünde kalmış. Vergi borcu, inanılmaz bir vergi borcu. Hacizlik Her şey oluyor adam. yıkılıyor. Vergi memuru diyor ki bir tek kurtuluşunuz var, kamyonu bulacaksınız. Hikaye böyle Evet, yolculuk öyle. hikayesine dönüşüyor kısaca. Orada da işte başa gelenler, matrak şeyler, hafif dram yaşadığımız durumlar. Hepsi karışık böyle sevimli bir şekilde gidiyor. Evet. Zeynep işte hemen dahil oluyor burada. Onun da hayalleri var. Tabii. Bahseder misin biraz? Tabii ki. Zeynep'in aslında dedesiyle yaşadığı kuşak çatışmasının ana bir noktası var. Bu da Zeynep sanata çok eğilimli, şarkı Evet. söylemeyi çok seven ve Hı hı. ukulele çalan bir genç. Dedesi de çoğu büyüklerimizin söylediği gibi hadi kızım kolunda bir altın Altın bilezik bilezik önce. olsun dedik bir kişi. Aslında aralarındaki çoğu tartışma, aslında tartışma denecek kadar da böyle bir şeyleri olmuyor tabii ama Aynı şeyi ben anlaşması de var. yaşadım konservatuvar öncesi babamdan. Ben de babamla yaşadım böyle, evet. Herkesin yaşadığı şeyler. Evet. Evet, evet. Bir sene önce ben de yaşadım zaten aynısını babamla. Hatta o yüzden hani Zeynep bana o kadar yakın geldi ki, çünkü ben de normal hayatımda da ukulele çalıyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dedim bu benim galiba falan. Bu şekilde aralarındaki ufak anlaşmazlıklar var. Bunu anlatıyor aslında. Zeynep de sevdiği kişiyi, zaten hayatında sadece dedesi var. Hı hı. Sevdiğim tek kişi olarak onu hem üzmek istemiyor hem hayalinden vazgeçmek istemiyor. Bu şekilde bir çatışma ortaya çıkıyor aslında. Yani Bir yandan aşk da var orada. Evet, sizin karakteriniz sonra devreye giriyor Evet. herhalde. Ben öyle bir şey yaşamadım mesela. Benim ailem ikisi de rahmetli oldu, anneciğim babacığım, ama ben ne istersem tamam oğlum sen ne istiyorsan onun yanında. Çünkü başka çareleri yoktu. O kadar kötü fizik, kimya, matematik fen derslerim o kadar felaket ki. Sen nerede bir yerde tutulacaksan biz oradayız dediler. Sağ olsunlar. Ben Edebiyat Fakültesinde felsefe okudum. O sırada bir de kazanamayacağımı düşündüğüm üniversiteyi kazanmışım. Bir de bölüm değiştirmek istiyorum falan. Sadece emin misin dedi anneciğim bana. Eminim dedim, ben bu işte kendimi daha iyi hissedeceğim. Ben de o yüzden bana yakın bir karakter olduğunu hissettim. Çünkü bildiğini bilen bir adam Fehmi de. Fehmi iştahlı benim gibi. Ben de arkadaşlarım arasında onunla bilinirim biraz. Ama rahmetli Cüneyt abi, Cüneyt Arkın'la biz bir yolculuğa çıkmıştık. O bana bir şey hatırlattı. Uçakta böyle getirilenleri yiyoruz. Ben yemeyenleri, Cüneyt abi yemiyor musun? Ben onu da yiyeceğim dedim. Bunu da saygıyla, sevgiyle analım. Evet. Yahu sen dedi ne kadar iştahlı adamsın. Ben seni dedi oyuncu olarak çok seviyordum ama dedi gerçekten iştahı olan insanların dedi hayata iştahı vardır. O yüzden seninki de öyle görünüyor dedi. Oyunculuğuna da bu yansımış dedi. Ben de aynı iştahla oynamaya çalışıyorum. Fehmi'yi de öyle oynamaya çalıştım. Çünkü o da dedim ya bildiğini bilen bir adam diye, çözeriz, hallederiz. Yani bir dert olursa tamam çözüm bende. Yani hayat devam ediyorsa çözüm de var. Ben de anneannemle büyüdüm bir anlamda. O da dert sen kadar olunca sen daha kadar olursun derdi. Ona da hep inandım. Fehmi de o anlamda bana yakın geldi. Ama bir şeyi var, travması var ve aşkını arıyor, sevdasını arıyor. Her gördüğünü de o zannediyor. Başkasının derdini çözmeye çalışırken onların başında da dert oluyor bir yandan, ama varlığı, samimiyeti tartışılmaz bir adam olduğu için çok iyi bir yol arkadaşı oluyor. Bu yol hikayesinde küçük küçük şeylere de sebep oluyor, destek oluyor. Aslında bir alt metin var filmde. Biz günümüzde bağlanma sorunu yaşıyoruz, bağ kurma sorunu yaşıyoruz. Onun da ilacı olmaya başlıyor. Fehmi'nin varlığı ve bu samimi anlayışı. Bir anlamda dedeyle torun arasında bağ oluyor. Bir anlamda da bir şeyi hallederken yalnız başımıza değil, birlikte ve dayanışma içinde olunca nasıl daha kolay halledebileceğimizin ipucunu vermiş oluyor. Günümüzde de en çok ihtiyacımız olan şey aslında. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hem kuşak çatışmasını hem de aslında içinde bulunduğumuz zamanın getirdiği handikapları da yansıtan bir film Evet. bir taraftan da. Hilal,
ders aldığını biliyorum bu Evet. film için. Şan dersi de almışsınız aynı zamanda değil mi? Hem enstrüman için hem Evet. şarkı için şan dersi de almışsın. Onlar da sana ekstra tabii bir Tabii ki. katkı sağlamıştır. Çok da güzel söylüyorsun şarkıyı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaten yaklaşık 1,5 ay boyunca ikisini bir arada yürüttük. Ukulele dersleriyle şan dersini. Aslında daha önceden ukulele çalmayı bildiğim için hani çok da zorlanmadım. Bir de aynı zamanda müzikalde oynadığım için, birazcık alışık olduğum için de şarkıları söylemekte de yine zorluk çekmedim. Bu arada zaten söylediğim şarkılar çoğu da çok sevdiğim şarkılardır. Göçmen Kızı, Evet. Kimseye Etmem Şikayet. Bunların hepsini çok severim. Türkü dinlemeyi sevdiğim için. Bu şekilde çok güzel 1,5 ay geçirdik. Tabii zorlansam da zorlanmasam da benim için sonuç olarak bir deneyimdi. Çok güzel geçti. Orada yansıtılan kuşak çatışması mesela yaşadım dedim babamla Evet. özellikle konservatuvara gitme ve gitmeme noktasında. Başka böyle kendi hayatında paralellikler kurduğun yerler oldu mu? Ya kuşak çatışmasını mesela hani çoğu insan filmde yaşadığımız gibi dedemle veya birazcık daha kuşak farkı çok fazla olan insanlarla yaşar ya. Benim babam mesela 40 yaşında. Aramızda çok da fazla aman aman bir yaş farkı yok. Ama annem de 38 yaşında bu arada. Mesela annemle şu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Yani doğduğumdan bu yana belki 1-2 kere falan tartışmışızdır. Yani insandan insana aslında çok değişiyor. Babam da aslında Fehmi karakterinin Yetkin abinin kurduğu cümle gibi bildiğimi biliyorumdur gibi bir kişi babam da. Bu yüzden ben konservatuvara gitmek istediğimde biraz dedemin söylediği gibi altın bileziğin olsun diye bir diretti. Sonra ben onu ikna ettim. Ve taktım üstüne. Ama Z kuşağının da olumlu taraflarından bir tanesi bence ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Ve Evet. hedefe yürüme konusunda da hiçbir fedakarlıktan da kaçınmıyorlar gibi görünüyor. Evet. O da önemli ve güzel tarafları diye düşünüyorum ben. Çünkü Z kuşağının evet hani biz pek çok şey, benim de 16 yaşında bir oğlum var. Eleştirebiliyorum. Dikkatiniz dağınık, işte biraz daha dikkatinizi toplayın, bırak şu ekranı elinden, telefonu elinden falan Hep diyoruz aynı. ama istediklerinin de peşinden gitmeyi çok iyi biliyorlar Evet, bence. Ve ikna yetenekleri de çok kuvvetli diye düşünüyorum. Siz filmi çekerken senaryonun içerisinde paralellikler kurdunuz ya da evet aslında hani gençlerde böyle ama burada böyle yansıtılmış ya da daha fazlası eksiği var dediğiniz noktalar oldu mu? Ya hikayeler bence aynı. Herkes farklı bir yerinden o aynı hikayelerin içine giriyor. İşte aşk, işte Z kuşağı, neyse. Dede torun ilişkisi, dostluklar, arkadaşlık ilişkisi, dayanışma, şu, bu. Bunlar hep hayatın içinde olan şeyler ve hep yanımızda olan şeyler. Hep karşılaştığımız, işte tatsız kazalar. Bunları hepimiz biliyoruz, kayıplar. İşte yakın zamanda halamı kaybettim. Yarın cenazesi var. Kayıplar. Bunları hepsini yaşayacağız ve yaşıyoruz. Tabii yanımızda bu kadar nüve varken bunları buradan yola çıkıyoruz, buradan besleniyoruz diye düşünüyorum ben. Bu filmde de öyle oldu. Tabii babamı çok eleştirdim ben. Sonra babam olduğumu hissetmeye başladım. Fiziksel olarak da çok benzeriz. Ama fikirsel olarak hani baktığım zaman işte o maden mühendisiydi babam. Bizi de illa ya mühendis ya kimyager olmamızı istiyordu. Abimin, benim, 2 tane kız kardeşim dahil olmak üzere. Evet. Neyse abim kimyager olmadı ama o elektrik mühendisi çıktı. O Orta Doğu'yu okudu. Dersleri çok iyiydi. Ben de tembellerden, onun gibi tembellerdenim. Matematikle aram çok iyi değildi. Hiçbir zaman iyi olmadı. Biraz kimya ile iyiydi. Fizik fena değildi falan filan ama yok, zayıftım. Abim gibi olamayacaktım biliyorum. İşte ben de aklım erdikten sonra konservatuar diye tutturdum. Babam ilk önce şey yapmadı. Herhalde kazanamayacağım falan düşündü. Nitekim ilk Ankara'da kazanamadım. Bir oh çektiğini biliyorum babamın. Sonra abimin zoruyla İstanbul'daki konservatuara girdim, Mimar Sinan'a. Neyse kazandım. Şimdi eve nasıl gideceğimi bilmiyorum. Biliyorum ki babam surat asacak. Nitekim gittim. Babam yok. Gidecek misin diyor bana. Dedim kazandım ya. Gideceğim. Gideceğim. Gittim tabii. Zaten 18 yaşında geçmiştim. Rahat oldu gitmem.
Ama buruk gidiyorsun. Hani, Tabii, muhakkak. tabii yaşadım. Bir sürü şey yaşadım. Buradaki zabıta da zaman zaman babamı da görüyorum. Yani evet, içinden buluyoruz, hayatın içinden. Yine bir film çekmiştik, Hakkı diye. İşte o festival filmiydi. Orada da yine evin altında kazı yapıp işte bir küçük büst bulup, tarihi eser bulup hayatı değişen bir adamı anlatıyordu. Fakat boşa kazıyor adamcağız. Yani evini kazdı, neredeyse evini. Orada da babam aklıma gelmişti. Babam da çünkü kazımayı çok severdi. Hep hep zengin olurduk biz. Ya öyle tabii. Bağlantı kuruyor insan ister Evet, istemez. muhakkak. Kuşak çatışması dedik ya, başından beri filmin de içinden çok sağlam geçtiği için. Ben Fehmi'de ipuçlarını senaryodan alarak şunu hissettim. Kendim de öyle hissediyorum. Fehmi böyle insiyaklarıyla onu bulmuş bir adam gibi. Birine bak, biz senin zamanında derken aslında kuşak farkı olmadığını, bir zamanlarki kendisini gördüğünü bir kere kabul ediyor. Evet, Yani doğru. ötekisi daha yaşamamış, o kadar yılı yok. Ne yapsın canım? Allah Allah. Senin yaşına gelmemiş yani. Bir de yeni ve yenilikçiye açık olmak lazım. Şeyde vardır, Nazım Hikmet Moskova'ya gittiğinde klasiğe sadakatle bağlı olanlara karşı neden bu modernizm karşıtlığı, devrinde ve döneminde yeni olmayan klasikleşemez adlı cümleyi kurarak büyük bir katkıda bulunmuştur. Hem estetik açısından, sanat tarihi açısından hem de hayat olarak. Yani biz de kuşak çatışması diye bir şablonu ezberlemişiz. Ama bir kere insanın oynayarak öğrendiğini, merak ederek, onu da yeniye açık olarak öğrendiğini bildiğimiz yerde yeni geleni yok saymak büyük çatışkısı insanoğlunun. Yani Evet. bir olgunlaştı diye, büyüdü diye, yaş aldı diye filozofu olmadın bir kere her şeyin. Yani kendiliğinden bir hak ediş değildir büyümek. Doğru büyümek lazım. Tabii ki. Sözlerin de doğru söylenmesi lazım. Çok doğru. Biz karşımıza gerçekten ülkü hilaller çıktıkça bunu görmeye devam ediyoruz. Bu bizi bu açıdan da mutlu ediyor. Bırakalım oyunculuğu, şunu bunu, sanatı. Hayat yeniye yol açarak, ona ışık tutarak, eşlik ederek güzelleşiyor çünkü. Evet. Fehmi de tam bunu ayıklamış bir karakter. Kadınlarda Farkında da- olmadan ama. Farkında olmadan, çünkü kadınlarda da hep yeni istiyor. Evet, Evet, aslında çok kendi doğru. kurduğumuz yani kendi dönemimizin, kendi neslimizin muhafazakarlığını sürdürdüğümüz zaman Evet. bir yere varamayacağız. Kendi o isyan zaman Tabii, ettiğimiz tabii. şeyin prangasını takıyoruz Aynen, ayağına. evet. Bir de hiyerarşi de çok kuvvetli ya bizim toplumumuzda. Her şey öyle bir korkuyla başlıyor. Hiç değemiyorsun kimseye. Yaşla her şey çözülürmüş gibi Kategorize duruyor ediliyor yani. böyle, evet. Sen o yaşa gel işte daha. O yaşa gelen bir sürü boş adam biliyorum ben. Evet, evet. Nasıl gelindi önemli o yaşa. Yani, evet. Yani bu kuşak çatışmasını çok doğru tarif ettiniz. Yani nereden baktığımız çok önemli. Bir de hepimiz o yaşta yaşarken aynı davranışları sergiliyoruz. Yaş ilerledikçe yine benzer davranışları sergiliyoruz ve yaşlanınca da yine aynı benzer davranışlarla devam ediyoruz. Hatta fragmanda bir yerde diyorsun ya dedene, tabii sen herkese adına karar vermeyi çok Evet. seversin gibi bir cümle kuruyorsun. Evet. Aslında bütün yaşlıların hani ortak özelliği de buymuş gibi algılıyoruz ya bir taraftan, aslında çok jenerik gelişiyor Evet, insan. Yaşarken öyle evriliyor. Öğrenilmiş mi diye bazen de şey yapıyorum, düşünüyorum doğru. Böyle mi öğreniliyor? Aslında bir önceki kuşak bizi bunu dayattığı Bana biraz için mi öyle biz geliyor. böyle yapıyoruz? Öyle geliyor. Evet. Bunu doğru zannediyoruz biz. Ya başka coğrafyalarda da var kuşak farkı Tabii ama ki, tabii. farklı bir kuşak farkı Evet. anlayışı var galiba. Kültürden kültüre değişiyor tabii, tabii, ister o istemez çatışmanın değişiyor. boyutu ya da Tabii ki. Çünkü süresi. herkes isimle hitap ediyor mesela birbirine. Evet. Hocası bile olsa ismini söylüyor. Bu bir defa biraz daha bir eşitliyor her şeyi galiba. Doğru. Ve o zaman özgüven problemi de kendiliğinden çözülüyor gibi hissediyorum hep ben. Hiyerarşik olma Bunlardan. durumu da ortadan Evet. kalkıyor. Bizde Gerçekten abiler, ablalar hepsi böyle şey ya. 2 yaş abla. Gidiyor sonra abla Alıyor. kalmıyor yani. Evet, aslında o şeyin içerisinde abilik, ablalıkla başlayıp ondan sonra hani iş hayatında, sosyal yaşamda o hiyerarşi kendini derinlemesine Evet, hissettiriyor. evet. Yaş büyüdükçe daha da hissettiriyor. Bir yerde de ilişkileri tıkıyor. Bazen işleri, hani bu profesyonel hayatta işleri, bir yerde de ilişkileri de tıkayan bir şey haline tabii. geliyor. Çünkü çözülemeyen bir şey, bir sorunlar yumağı haline geliyor. Çok. Filmin içinde bunların hepsini herhalde az çok göreceğiz.
Şarkılar da dinleyeceğiz Hilal'den bol bol. Onları daha sonra başka bir yerden dinleme şansımız olacak mı? Öyle projelerin var mı? Dijital platform falan. Yani sanırım Kimseye Etmem Şikayet YouTube'da bir klip çektik zaten Hı hı. ona. O da aslında hiç planımızda yoktu. Ben arka plan Bülent abinin sahnesi vardı orada. Arka plan çok güzelmiş diye kendime hemen bir pay çıkardım. Sonra onu bir anda YouTube'a falan yükledik. O şekilde bir şey oldu. Diğer şarkıları da sanırım aynı şekilde YouTube üzerinden dinleyebileceğiz. Evet, buradan böyle yavaş yavaş yerlere şarkıcılığa gider doğru mi da diyorsun? Ben kayma böyle söz iyiyim. konusu olabilir mi? Böyleyim çünkü şarkı hiç yazamam. Söylersin belki. Belki sayılırım. Konservatuvarda hangi bölümde okuyorsun? Tiyatro. Tiyatrodasın yani şey değil, şan bölümü falan değil, bayağı Yok. şey Evet. normal. Oyunculuk okuyorsun. O zaman onun içerisinde zaten şanı var, Evet. müzikali de var. Kimi Bütüncül. müzikalde oynuyorum dedin. Evet. Hangisini oynuyorsun? Zorlu PSM'de 1923 müzikalinde oynuyorum. Evet. İzledim orada seni, hatırlıyorum. Ha. Evet. İşte oradaki 4 çocuktan biriydim. 4 çocuktan biriydin, evet. Şimdi şey yapınca, sen söyleyince hatırladım, doğru. 4 çocuktan biriydim ama müzikaldi, ama çocuklar için ve gençler için çok Evet. başarılı bir müzikaldi. Evet. Oldukça da etkileyiciydi. Hele bir sahnesi var ki Evet. onu söylemiyorum. O sahne gerçekten çok etkileyiciydi doğrusu. Evet. Ama ben burada senin ileride bu şarkıyı, yani şarkıcılığı, şarkı söylemeyi çok seveceğini ve bunda da Ya sanki normalde üstünde de duracakmışsın gibi duruyor. çok seviyorum zaten. Söylüyorum cover falan olsun ama birazcık daha oyunculuk ve tiyatroya sanırım daha önem veriyorum şu an bu dönemde. Ama ileride ne olacağı belli olmaz. Evet. Ama Oscar Wilde'a göre ikisi de sanatların en yücesi. Gerek müzik gerekse Evet. tiyatro. Dolayısıyla ikisi de sende olduktan sonra Tabii, iç içe zaten. yolun çok açık gibi görünüyor. İnşallah. Çok teşekkürler Biz teşekkür ederiz. bu keyifli teşekkür sohbet için. Evet, Aysun Öz'le Başka Şeyler'de bugün Kayıp Kamyon'u konu edindik. Kayıp Kamyon'u mutlaka izleyin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi seyirler.